Mutfak masalına hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir yaş pasta yapacağım. Pastamızı ilk önce pandispanya katıyla başlıyoruz yapmaya. Pandispanya katının malzemeleri 6 yumurta, yarım çay bardağı ılık su, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağından 1 parmak eksik un, 1 su bardağından 1 parmak eksik nişasta, yarım su bardağı kakao, 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu kullanacağız. İlk olarak yumurtaları kırarak başlıyorum. Pandispanyanızın kabarık ve yumuşak olması için en önemli nokta yumurtaların çok çırpılması. Yaklaşık bir 7-8 dakika kadar ben çırptım. Siz daha 10 dakika da çırpabilirsiniz. Daha sonra şekerini ekliyoruz ve şekerle de çırpıyoruz. Gördüğünüz gibi iyice kabardı ve köpük köpük oldu. Köpük köpük olduktan sonra suyumuzu ekliyoruz. Şimdi de kuru malzemeleri eklemeye başlıyoruz. Unu, nişastayı, kakaoyu ve vanilyalı kabartma tozunu elekten geçiriyorum. Bu aşamada artık çırpmıyoruz. Bir spatula ile karıştırıyorum sadece. Sönmemesi için kekimizin. İyice karıştırdıktan sonra kelepçeli kalıba döktüm. Dibine, tabanına da yağlı kağıt sermiştim. Benim kalıbım 26 santim. Ölçülerimi de bu kek kalıbına göre veriyorum. 180 derecelik kızgın fırına atıp pişiriyoruz. Çıkardıktan sonra normal kürdan testini yapıyoruz pişip pişmediğini kontrol etmek için. Ve sönmemesi için kekin ağırlık yapıp sönmemesi için böyle ters çevirip bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Pandispanyamız hazır. Pandispanyayı ben streçleyip buzdolabına kaldıracağım. Bir gece bekledikten sonra pandispanyayı kullandığınızda kesmesi daha kolay oluyor. Bu şekilde sıcak sıcak yapınca çok tazeyken kesmek çok zor oluyor ve çok dağılıyor. O yüzden pandispanya kekimi ve pastacı kremasını ben bir gün önceden yapıyorum. Daha kolay oluyor bu şekilde. Hem pastacı kreması bir gün dinlenince güzel oluyor, hem pandispanya bir gün dinlenince güzel oluyor. Evet, kekimizi yaptık. Dolaba kaldırıyorum bu şekilde. Şimdi de pastacı kremasına geçiyoruz. Pastacı kremamızın malzemelerine geçiyorum. 4 yumurtanın sarısı, 1 su bardağından 1 parmak eksik şeker, 1 su bardağından 1 parmak eksik nişasta, vanilya, yarım litre süt ve yaklaşık 50 gram da beyaz çikolata kullandım. Bu arzuya kalmış bir şey. Öncelikle sütümüzü bir tencerede ısıtıyoruz. Daha sonra bir karıştırma kabına yumurtamızın sarılarını alıyoruz. Yumurtaların sarısını biraz çırptıktan sonra şeker ekliyoruz. Şekerle beraber köpürene kadar ve beyazlaşıncaya kadar çırpıyoruz. Daha sonra nişastayı ekleyip çırpıyorum. Gördüğünüz
Gördüğünüz gibi birazcık böyle zaten kremamsı bir kıvam almaya başladı. Bu aşamada vanilyayı da ekliyorum. Isınan sütümüzü kaynadıktan sonra kapatıyoruz ve yavaş yavaş çırparken pastacı kremamızı ekliyoruz. Sütün kesilmemesi için yavaş yavaş yapıyoruz bu işlemi. Çırptıkça çırptıkça ekliyoruz. Ve sonrasında bütün karışımı tekrar tencereye alıyoruz ve bu sefer ocakta karıştırmaya devam ediyoruz. En son kıvamını ocakta alacak. Pastacı kreması kıvamına geldikten sonra, yani daha doğrusu böyle kaynadıktan sonra, artık göz göz olmaya başladıktan sonra kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi kremamız hazır. Bu aşamada ben beyaz çikolatalarını ekledim. Ve bu şekilde beklemeye alıyoruz. Streçleyip buzdolabına kaldırabilirsiniz bu şekilde direkt. Bir gün bekledikten sonra buzdolabından çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı yoğun görünüyor. Ama bu çırptıkça geçen bir şey. Çırpınca direkt krema haline geri dönüyor. Evet, gördüğünüz gibi ipek gibi bir krema oldu. Pasta için en son kat olarak da krem şanti kullanacağım. 2 poşet krem şantiyi 1 su bardağı sütle çırpıyorum. Sert gelirse dilerseniz böyle bir yarım çay bardağı kadar daha da süt ekleyebilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Krem şantimiz de hazır. Şimdi pastamızın katmanlarını hazırlamaya geldi. Bir gece dinlenmiş, bir gün dinlenmiş pandispanyamız ve bir gün dinlenmiş pastacı kremamızla yapacağız. Gördüğünüz gibi keki öncelikle ben ortadan 2'ye bölüyorum. Dileyenler bu kalınlıktaki bir keki 3'e de bölebilirler. Kekimizi normal sütle ıslatıyorum birinci katını. Ve kremamızın yarısını bu katın üzerine seriyoruz. Pastamızda ben çilek ve muz kullanacağım içinde. O yüzden çilekleri ve muzları küçük küçük doğruyorum. Dilerseniz böyle büyük büyük kesip de bütün halinde de koyabilirsiniz. Pastanın süslemesini nasıl yapacağınız tamamen size kalmış bir durum. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Böyle küçük küçük yemesi daha kolay oluyor diye ben ara katlarda küçük çilekler kullandım. En üstünü sadece büyük süslüyorum. Birkaç parça damla çikolata döküyorum, üstüne serpiyorum. Ve ayrı bir kasede bu sefer sütün içine yaklaşık burada bir bardağa yakın süt var. Göz kararı yaptım bu kısmı. Bir kaşık da kakao koydum. Kedi dili bisküvilerini ıslatıp üzerine ara bir kat yapıyorum çilekleri. Ve pastacı kremamızın kalanını bu kedi dili bisküvilerin üzerine koyuyorum. Tekrar çilek ve muz ekliyorum. Ve damla çikolata serpiyorum. Yine bu sırada isterseniz ara katmanlara böyle fındık, fıstık gibi, ceviz gibi şeyler de ekleyebilirsiniz ama ben koymadım. Ve en üst kata da tekrar kekimizi kapatıyoruz.
Üst kattaki keki bu sefer kedi dillerinden kalan sütle ıslattım. Süt kalmadıysa normal sütle de ıslatabilirsiniz. Ben burada işte kakaolu süt kullanmış oldum sadece. Süt yerine farklı bir şeyle, meyve suyuyla falan da ıslatabilirsiniz. Yani neyle ıslatacağınız tamamen size kalmış. Ve en son artık üstünü krem şanti ile kapatıyorum her yerine. Ve çileklerimi gördüğünüz şekilde dilimliyorum. Dilimlediğim çilekleri pastanın üzerine gördüğünüz şekilde de diziyorum. Burası tamamen sizin hayal gücünüze kalmış bir aşama artık. Nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Çilek yerine başka bir meyve de kullanabilirsiniz. Veya farklı şekilde de süsleyebilirsiniz. Tamamen sizin arzunuza kalmış. Üstünü tamamen çileklerle kapadıktan sonra ben yanlarına da böyle renk olsun diye birazcık damla çikolatalardan serpiştirdim. Pastamız çok güzel oldu. Hem çok hafif hem de çok güzel bir pasta oldu. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden herkese afiyet olsun.